Uçsuz bucaksız ve affetmeyen okyanus her zaman gizem dolu bir cazibeye sahip olmuştur. Kayıp medeniyetlerin ve ortadan kaybolan gemilerin hikayelerine fısıldar, denizcilik efsanelerini adına altın harflerle yazdıran bu gemilerden biri de Mevli Celeste'tir. Sıradan bir ticaret gemisi gibi görünen bu gemi, 1872'de rutin bir yolculuğa çıktı ve bilinmeyene dair bir sembol haline geldi. Mevli Celeste'nin hikayesi modern bilimin tüm gelişmelerine rağmen bazı bilmecelerin şaşırtmaya ve meraklandırmaya devam ettiğinin ürkütücü bir hatırlatıcısıdır. Şimdi gelin Mevli Celeste'nin gizemli hikayesine ışık tutmak için zamanda bir yolculuğa çıkalım. Mevli Celeste'nin gizemini çözmek için öncelikle bu denizcilik firmasındaki kilit isimleri tanımalıyız. Mevli Celeste sıradan bir gemi değildi. Asıl adı Amazon olan gemi, 31 metre uzunluğunda ve 282 ton ağırlığında sağlam bir ticaret gemisiydi. 1861'de İskoçya'da inşa edilen Mevli Celeste, birçok kez el değiştirmiş ve bir dizi talihsiz olaya karışmış, denizde çalkantılı bir yaşam sürmüştü. Mevli Celeste'nin dümeninde, deneyimli ve dindarlığıyla tanınan tecrübeli bir denizci olan Kaptan Benjamin vardı. Kaptan bu yolculukta eşi Sarah ve 2 yaşındaki kızları Sofya'da eşlik ediyordu. Geri kalan mürettebat farklı geçmişlere sahip olsalar da, meslekleri ve denizdeki yaşamın doğasında var olan tehlikelerle birleşmiş 7 deneyimli denizciden oluşuyordu. Mevli Celeste, 7 Kasım 1872'de New York limanından İtalya'nın Cenova kentine doğru yola çıktı. Yükünde çoğunlukla 1700 varil ticari alkol vardı. O zamanlar için yanıcı ancak sıra dışı olmayan bir yük, yolculuk sıradan görünüyordu ve kısa süre sonra yaşanacak olağanüstü olaylara dair hiçbir belirti yoktu. Kaptan ve mürettebatı, denizcilik tarihinin en kalıcı gizemlerinden birine doğru yelken açtıklarında habersizdi. Terk edilmiş Mevli Celeste'nin bulunması, denizcilik camiasında ve ötesinde şok dalgaları yarattı. Şöyle bir sahne hayal edin, Kaptan David Morehouse komutasındaki Gratia, açık bir gökyüzü altında ilerlerken, bir gemi gözetleyicisi birkaç mil ötede bir gemi fark eder. Yaklaştıklarında sıra dışı bir şey fark ederler. Gemi düzensiz bir şekilde ilerliyor. Yelkenleri düzgün bir şekilde ayarlanmamış. Gemiyi Mary olarak tanıyan kaptan, Morehouse mürettebatına gemiyi incelemelerini emreder. Bu garip davranışa bir açıklama bulmayı bekleyerek gemiye çıkarlar. Bunun yerine karşılaştıkları manzara akıl almaz bir durumdur. Son kaydı 10 gün öncesine ait olan geminin seyir defteri, mürettebatın başına gelenlere dair hiçbir ipucu vermiyor. Kişisel eşyalar kameralarda duruyor. Seyir aletleri yerli yerinde. Geminin mutfağı erzak dolu ve yük büyük ölçüde sağlam. Düzensizliğe dair tek işaret kayıp bir filika ve yerinden çıkmış bir halat. Bu da mürettebatın aceleyle ayrılmış olabileceğini düşündürüyor. Mary'nin bulunma haberi hızla yayılarak halkın ilgisini çekti. Korsan saldırılarından isyana ve deniz canavarlarına kadar çeşitli teoriler ortaya atıldı. Bazıları mürettebatın alkol yükünden dolayı delirdiğini düşünürken, bazıları doğaüstü güçlerden bahsetti. Mevli Celeste'nin denizcilik gizemiyle eş anlamlı hale geldi ve adı sonsuza dek bilinmeyenle ilişkilendirildi. Mevli Celeste'nin mürettebatının açıklanamayan şekilde ortadan kaybolması, yıllar içinde sayısız teoriye yol açtı. Her biri geride kalan yetersiz ipuçlarını bir getirmeye çalışarak, mantığa aykırı görünen bir olaya makul açıklamalar sunuyor. En kalıcı teorilerden biri, mürettebatın bir patlama korkusuyla gemiyi terk ettiğini öne sürüyor. Ticari alkol yükü doğal olarak tehlikeli olmasa da yanıcı buharlar yayabilirdi. Küçük bir sızıntı veya bir kıvılcım, mürettebatın geminin yakın bir tehlike altında olduğuna inanmasına ve aceleyle tahliye edilmelerine yol açmış olabilir. Bir diğer teori ise, mürettebatın büyük gemileri bile alabora edebilecek kadar nadir ve devasa bir su duvarı olan, bir hortum dalgasına kurban gitmiş olabileceğini öne sürüyor. Gemiye çarpan bir hortum dalgası mürettebatı denize sürüklemiş ve acil durum sinyalleri veya seyir defterine kayıt girmek için zaman bırakmamış olabilir. Kayıp filika, tehlikeli bir durumdan kaçmak için umutsuz bir girişimi akla getirerek bu teoriyi destekliyor. Diğer teoriler ise insan hatası ve kötü niyet olasılıklarını ele alıyor. Bazıları dindar bir adam olan kaptanın, dini bir coşku veya delilik nöbetiyle mürettebatı gemiyi terk etmelerini emrettiğini düşünüyor. Diğerleri ise isyan, korsanlık ve hatta
sigorta dolandırıcılığı için planlı bir ortadan kaybolma olasılığına dikkat çekiyor. Bu teoriler somut kanıtlardan yoksun olsa da, insan davranışının karmaşıklığını ve denizin uçsuz bucaksızlığının ortasında bile kötülük potansiyelini vurguluyorlar. Mary gizeminin en şaşırtıcı yönlerinden biri de geminin bulunduğundaki durumudur. Mavi Celeste dalgaların arasında savrulan harap bir gemi enkazı değildi. Evet, düzensiz bir şekilde yelken açmış halde bulunmuştu. Ancak yine de denize elverişliydi ve büyük ölçüde sağlamdı. Bu da Mavi Celeste'nin mürettebatı kaybolduktan sonra bir süre kendi kendine yol alıp alamayacağı konusunda bazı spekülasyonlara yol açtı. Bir geminin mürettebatsız olarak yol alması imkansız görünse de bu tamamen imkansız değildir. Mavi Celeste, nispeten basit bir arma sistemiyle donatılmıştı ve yelkenleri, rüzgarı yakalayıp insan müdahalesi olmadan bile gemiyi ileriye doğru itebilirdi. Ancak bu yanıtladığından daha fazla soruyu gündeme getiriyor gemi, insan müdahalesi olmadan günlerce, hatta haftalarca nispeten düz bir rotayı nasıl koruyabilmişti? Mürettebat gemiyi terk etmişse, yelkenler neden düzgün bir şekilde toplanmamıştı? Mavi Celeste'nin kendi kendine yol alma olasılığı, zaten şaşırtıcı olan bir gizeme bir entrika katmanı daha ekliyor. Mary, gizemi açıklanamayan olaylar payından da nasibini almıştır. Genellikle spekülasyonlar ve söylentilerle örtülü olan bu olaylar, hayal gücünü beslemiş ve hayalet geminin efsanesine katkıda bulunmuştur. Bu tür anlatılardan biri, geminin pusulasının ters çevrilmiş halde bulunduğunu, iğnesinin kuzey yerine güneyi gösterdiğini iddia ediyor. Bu ayrıntı tarihçiler tarafından tartışmalı olsa da, Mavi Celeste'nin kurgusal anlatımlarında popüler bir unsur haline gelmiştir. Bir diğer ilgi çekici ayrıntı ise, geminin yemek salonunda kurulmuş görünüşte el değmemiş bir yemeğin bulunmasıdır. Bu, mürettebatın belki de rutin bir aktivitenin ortasında aniden ortadan kaybolduğunu gösteriyor. Bu ani ve beklenmedik bir olayın işareti miydi? Yoksa cevap arayanları yanıltmak için kasıtlı bir girişim miydi? Yıllarca süren araştırmalara ve sayısız teoriye rağmen, Mavi Celeste'nin gizemi halen daha çözülmeyi bekliyor.